Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. İyisinizdir umarım ki. Bugün çok kısa ama doğrudan cevaba yönelik, amaca yönelik bir okumayla karşınızdayım. Özellikle de şu anda bir işaret arayanlar, belki bir konuyla ilgili ya da belki genel olarak hayatıyla ilgili bir böyle yol arayanlar için çok net, ne duymaya ihtiyacınız var açılımı yapacağız sizinle. Kartları önceden seçtim, hazırladım. Birinci destemiz, ikinci destemiz ve üçüncü destemiz şeklinde olacak. Destenizi seçmeden önce gözlerinizi kapatın. Biraz böyle derin nefesler alın, zihniniz boşalsın. Sonra kendi yüksek benliğinize sorun. Benim şu anda ne duymam gerekiyor? Nasıl bir mesaj almaya ihtiyacım var diye. Bunun ardından gözlerinizi açın ve hangi deste size en çok çağırıyorsa o desteği dinlemeye başlayın. Uyanı alın, uymayanı zorlamayın. Unutmayın ki bunlar genel okumalardır. Aynı zamanda da zamansız okumalar. Ne zaman görürseniz, ne zaman izlerseniz o andan itibaren geçerli olacaktır. Yeniden merhabalar. Birinci desteği seçen arkadaşlar. Siz metal elementinden öküzü seçtiniz. Şöyle yapalım. Diyor ki, experience the greatest love. Böyle en yüce, en büyük aşkı, sevgiyi deneyimle. Kartın numarası 38. Aldığımız tarot kartları ay kartı, değnek altılısı ve yıldız şeklinde. Bir de Tea Leaves destesinden kartlarımız var. Tokmağımız var. Böyle hukukla ilgili konular olabilir demiş. Ama biz burada genel olarak aslında hüküm, bir yerden gelecek kararı düşünebiliriz. Bir kuşumuz var. Bazı haberleri beklemek, bir belki paketi beklemek, bir mektubu beklemek şeklinde olabilir. Ve son kartımız da marriage, ama marriage dediğimizde aklınıza sadece böyle evlilik gelmesin. İki taraf arasında yapılan anlaşmalar, uyum isteyen süreçler de aklınıza gelebilir. Şimdi okumaya baktığımızda çok aslında net bir tablo çıkıyor ortaya. Özellikle ay kartıyla sizin bir süredir biraz hayatınızda, önünüzde belirsizlikler olduğundan bahsediyor. Ve belki de neyi nasıl yapmanız gerektiği konusunda gerçekten artık böyle kafanızın karıştığı, önümdeki hiçbir şey net değil, ben önümü göremiyorum, önümde ne var, ne oluyor, ne bitiyor bunu anlayamıyorum dediğiniz bir süreç olabilir. Burada köpek ve kurtla birlikte aslında içgüdülerinizin size böyle yol göstermeye çalıştığını, içgüdülerinizin bir şekilde sizinle konuşmaya çalıştığını da anlıyoruz. Ama hal böyleyken, hani biraz belki kafanız ve zihniniz de karışıkken, ne benim sezgim, gerçekten ne benim içgüdüm, ne burada korkum, ne burada vesvesem, bunu anlayamıyor olabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var ki aslında güzel haberlerin yolda olduğunu anlıyoruz. Özellikle de ben burada daha çok hani başkalarından haber bekleyen, hani ben elimden geleni zaten bugüne kadar yaptım. Bundan sonrası için de hani aslında çok dua ettim, dilekte bulundum, belki işte kendimce manifest yaptım, bekliyorum diyenlerin destesiymiş gibi görünüyor. Çünkü burada hani şeyi görüyoruz, işte hakimin elinde aslında tokmak, yani olay sizden çıkmış. Belli ki bir başkası bir başkası aslında sizinle ilgili bir karar verecek. Belki bir işe başvurdunuz, karşı tarafın dönüşünü bekliyorsunuz. Belki işte birine duygularınızı açtınız, işte onun size ne söyleyeceğini merak ediyorsunuz. Ya da bazı konularda başlangıçlar yaptınız. Belki işte online bir işletme kurduğunuz, sosyal medyada bir iş yürütmeye çalışıyorsunuz. Ne oluyor? Takdir artık hani sizden çıkıyor, başka insanların ne yapacağına kalıyor. Şimdi burada değnek altısı ve yıldız da geldiği için özellikle ben toplum tarafından tanınma, insanların onayını alma, insanlar tarafından hani o dediğimiz tanınırlık, biraz böyle hani ün kazanma, artık hani yaptığınız, meşgul olduğunuz alan her neyse başkalarının takdirini kazanma konularının hakim olduğunu anlıyorum. O yüzden özellikle de burada dediğim gibi hani ben elimden geleni yaptım. Şu anda da daha böyle dua ettiğim ama işte ya ne olacak acaba, nasıl sonuçlanacak bilemiyorum dediğim bir süreçteyim diyor olabilirsiniz. Ben buradan bunu anlıyorum. Özellikle şimdi burada metal, bu Çin'in 5 elementi destesinden, onlara göre metal 5. bir element, metal bir element olarak kabul ediliyor. O yüzden işte metal elementinden öküz diyoruz buradaki figüre de. Burada da böyle mistik bir Çin masalına aslında vurgu yapılıyor. Özellikle de belki burada kendinizi sevmeniz, kendinize gerçekten artık hani ihtiyaç duyduğunuz onayı vermeniz,
gerekiyor olabilir. Ama biz bu kartı gördüğümüzde hani sadece kendimizi sevmek değil, aile sevgisi, romantik bir sevgi, sevgi beklediğimiz ya da onay beklediğimiz durumlar, kişiler her neyse genel olarak buradan yana biraz böyle şansımızın, yüzümüzün gülmesi gibi konular görüyoruz aslında. Şimdi burada yıldız kartı da olduğu için burada da zaten bir yıldız miti vardır. Bu arada şöyle göstereyim. Bir yıldızın mitinden bahsedilir. Haliyle iki tane böyle aslında yıldız etkisi gibi düşünebilirsiniz. Yıldız etkilerini de gördüğümüzde bizim için bir şeyler kadersel olarak zaten gerçekleşecektir. Özellikle de çok böyle uğruna belki gözyaşı döktüğümüz, çok hayalini kurduğumuz, gerçekten böyle duasında, dileğinde bulunduğumuz bir konunun bizim için güzel bir şekilde gerçekleşeceğini anlayabiliriz. Burada keza bir değnek altılısı görüyoruz. Yani bir zafer aslında, bir başarının, bir zaferin size doğru gelmekte olduğundan bahsediyor. Bu yüzden dediğim gibi herhangi bir girişiminiz olduysa sadece birazcık böyle gerçekten o belki umutlu bekleyişi sürdürerek o başarıya çok aslında yakın olduğunuzu, yakında belki de beklediğiniz haberlerin, bakın yıldızın kayması gibi burada yıldızın böyle kayarak geldiğini görüyoruz. Belki o beklediğiniz haberlerin de size geleceğini söyleyebiliriz. Yani yakın zamanda belki bir takım haberler alınacak ve bunun nihayetinde işte belki de bir yerle işte anlaşma yapma, bir işe belki de işte başlama ya da belki gerçekten hani aranızda işte güzel bir ilişkim olsun, güzel bir evliliğim olsun diyenler varsa onların belki bekledikleri gibi bir işte evliliğinin gerçekleşmesi vesaire vesaire. Buradan bunu anlayabiliriz. Ama şunu anlıyorum, dediğim gibi temel konu aslında neyi duymalıydınız? Evet, doğru yoldasınız. Sadece birazcık daha sabırlı olmak ve gerçekten bizim dışımızdaki o ilahi kaynaklara güvenmek gerekiyormuş gibi görünüyor. Burada hani burç etkilerinde de böyle balık, aslan ve kova etkilerini görüyoruz. Bu burçlarsınız anlamına hayır gelmiyor. Buradaki biraz daha kastettiği sezonlar olarak düşünebilirsiniz. Ben şu an videoyu mesela balık sezonunda çekiyorum. Siz bu videoyu balık sezonunda izleyebilirsiniz. Başka bir sezonda izleyebilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Ne zaman izlerseniz o andan itibaren geçerli. Burada hani mesela en yakın vade size neyse. Mesela burada artık en yakın vade ne oluyor? Aslan burcunun vadesi oluyor. Çünkü kova dönemini geride bıraktık zaten bu videoyu çekerken. Belki böyle işte Aslan burcu sezonunda, yani ne oluyor bu da böyle Temmuz ayının son haftaları, Ağustos ayı boyunca belki bu hayalini kurduğunuz, duasını ettiğiniz şeyin size doğru geldiğini, artık gerçekleştiğini, bir rahatlamaya doğru gittiğinizi görecek olabiliriz. Ama öyle ya da böyle neyi anlıyoruz? Seviliyorsunuz. Hani Yaradan tarafından, çünkü sevilmek var yine aslında bu kartın içinde. Hani Yaradan'ın desteği seninle, Yaradan seni seviyor. Merak etme. Doğru yolda gidiyorsun dedi. Ve dediğim gibi beklediğiniz haberleri de belki alacaksınız. Özellikle belki aranızda böyle mahkemelerden gerçekten kararlar bekleyenler varsa o mahkeme kararlarının da mesela sizin lehinize gerçekleşmesi, sizin istediğiniz şekilde olması gibi süreçler görebiliriz. Ya da sizin için işte en doğru mesela sonucun yaşanması, belki işte bir mülakattan haber bekliyorsunuz, belki işte bir iş görüşmesinden, belki gerçekten işte böyle evlilikle ilgili bir görüşmeden ya da belki ev almak istiyorsunuz, bununla ilgili bir görüşmeden haber bekliyorsunuz. Öyle ya da böyle karşı taraf artık her kimse, oradaki karşı taraf bu resmi bir kurum da olabilir, profesyonel bir yapı da olabilir, belki gerçekten bir insan da olabilir. Onunla anlaşmaya varılacağını bizim için müjdeliyor. Keza burada 18, 17 ve 6 sayılarını da görüyoruz 38 ile birlikte. Belki sizler için bir önemi olabilir. Birinci deste. Sizin okumanız böyleydi. Dilerim ki cevabınızı bulabilmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar, ikinci desteği seçen arkadaşlar. Buradaki metal elementinden, bu desteğe göre bu Çin'in 5 elementi destesi, bir metal elementimiz var. Köpeği seçtiniz ve diyor ki hayatını basitleştir. Demek ki hayatınızdan elemeniz gereken bazı şeyler var. Özellikle de aslında sizin olmayan bir takım yüklerden, sıkıntılardan kurtulmanız gerektiğine işaret ediyor. Şöyleydi. Kupa kraliçesi, kılıç altılısı ve ermiş olarak geliyor. Hançerimiz var. Bizim için böyle korku, endişeler, gergin durumlardan, gergin ortamlardan bahsediyor. Elmasımız var. Bizim böyle
ya güzel bir hediye alacağımızı ya da güzel bir hediye vereceğimizi söylüyor. Burada da böyle ne görüyoruz? Maytap gibi diyebiliriz, biraz havai fişek gibi, maytap gibi heyecan verici bir durumdan, gelişmeden bahsediyor. Şimdi ben bu desteğe baktığımda şunu anlıyorum arkadaşlar. Özellikle burada kupa kraliçesiyle açtığımız için sizler böyle haddinden fazla fedakar, herkesle empati kuran, herkesin derdini belki saatlerce dinleyen, başkasının derdiyle dertlenen, üzülen ve hani başkalarıyla konuştuğunda hani karşısındaki insanın kendini çok rahat açtığı ve ya seninle konuşmak çok iyi geliyor, işte seninle konuştuğun çok rahatlıyorum gibi sözler duyan kişiler olabilirsiniz. Çünkü kupa kraliçesi böyledir. Çevresindekileri, kucağında bir yılan var zaten. Çevresindekilere öyle ya da böyle bir rahatlama verir. Herkes onların yanında çok rahat kendini açar ama biraz bazen fedakar bir terapist rolüne bürünebilir kupa kraliçeleri. Şimdi yanında bir kılıç altılısı var. Artık hizmet etmeyen durumlardan ayrılmak, uzaklaşmak deriz ya. Belli ki herkesin derdini dinleyen kişi olmak, herkesin derdine koşmak, ilişkilerde çok fazla verici olan taraf olmak, fedakar olan taraf olmak. İşte falanca arkadaşımın derdi var, falanca aile üyemin derdi var. Ya da partnerim benim için hiçbir şey yapmıyor ama ben onun için dur her şeyi yapayım. Ya da kimse beni anlamıyor ama dur ben herkesin yardımına koşayım diyorsanız son zamanlarda biraz gerçekten artık böyle enerjinizin bittiğini, bir pilin, bir şarjın bitmesi gibi böyle enerjinizin bittiğini görüyor, yaşıyor olabilirsiniz. Haliyle de hiçbir şey artık benim motivasyonum yok, çok yoruldum. Her şey beni çok fazla yıpratıyor. Gereğinden fazla işte bazen kaygı yaşıyorum, endişe yaşıyorum ve yapmam gereken şeylere belki zaman ayıramıyorum diyor olabilirsiniz. Hal böyle olunca açanım bize ne demiş? Hem kılıç altılısı hem de hayatını basitleştir diyen kartla birlikte bir şeylerden uzaklaşman lazım. Bir şeylerle arana biraz mesafe koyman lazım demiş. Özellikle çünkü kılıç altılısı geldiğinde bizim kendi iyiliğimiz için artık beslenmediğimiz, fayda göremediğimiz, bize hizmeti olmayan, faydası olmayan yerlerden uzaklaşmamız tavsiye edilir. Burada kılıç altılısında böyle bebeğiyle birlikte yol alan bir kadını görüyorsunuz. Elinde de bir kılıç var. Kılıçlar bizim için böyle düşünceleri, kararları, zihinsel aktiviteyi gösterdiği için bu belli ki kendi içinizde aslında almanız gereken bir karar. Zaten burada da neydi aldığımız kart? Ne diyordu? Hayatını böyle basitleştir. Bakın görüyor musunuz? Sonbahar gelmiş, artık ağaç kendine ait olan, kendine olan yapraklarını döküyor. Neden? Sararmış çünkü artık yaşamıyor ki onlar. Bir faydası yok ki. Boşu boşuna o yaprakları taşıması ağaca sadece yük olacak. Bahar geldiğinde yeni, yeşil, taze, canlı yapraklar nasıl çıkacak o halde? Değil mi? Güzel şeylere yer açabilmek için, gerçekten yaşayan, nefes alan, bize iyi gelen şeylere yer açabilmek için kuru olanı döküp bizim de aynı şekilde kurtulmamız gerekiyor. Burada köpeğin boynunda bir kalp görüyoruz. Burada bir sonsuzluk işareti var. Dediğim gibi hani bir sonsuz döngüden de bahsedebiliriz belki. İşte sizin özellikle de burada hani köpek bizim için sadakatli bir hayvandır ya, sevdiği insanlara çok sadıktır. Sanki burada da garibin birini bekliyor gibi, böyle Hachiko gibi. Boynunda da işte tasmasında altından bir kalp var. Belki gerçekten hani sizin evet altından bir kalbiniz var ve İnsanlar size koşmasa bile belki de siz onlara işte koşuyorsunuz ne olursa olsun. Yani haddinden fazla sadakatli olabilirsiniz o noktada. Yani aynısını sizin için yapmayacak olan insanlara, arkadaşlarınıza, aile, akraba üyelerinize böyle koşulsuz bir şekilde koşuyor olabilirsiniz. Ve dediğim gibi bu da aslında hani size çok da öyle faydalı olmamış. Hatta belki buradaki hançerle de birlikte bazen böyle size zararı dokunmuş olabilir. Hani illa birilerinin size ihanet etmesi, sırtınızdan bıçaklaması gerekmiyor ki, olmuş da olabilir bir kısmınız için. Ama belli ki artık hani öyle çok da fayda getirmiyor ve sizi biraz geriyor bu durum. Halbuki bakın ne olabilir eğer bu durumlardan uzaklaşırsanız? Bakın aynı figürü görüyorum aslında. Hani hançer nasıl ki alta doğru sivri, elmas da aynı şekilde. Belli ki bunu yaptığınız takdirde, yani sizin için artık o faydası olmayan zararlı insanlardan, ortamlardan uzaklaştığınız takdirde ve kendinize kalmayı da başarabildiğiniz takdirde önünüze gelebilecek olan güzel durumlar, güzel böyle hediyeler deriz ya, hayatın hediyeleri, hayatın armağanları. Bunun illaki bir maddi bir hediye olması gerekmiyor. Başımıza güzel
güzel bir şeyin gelmesi, istediğimiz bir şeyin gerçekleşmesi gibi de bunu düşünebiliriz. Yeniden sanki ama hayata heyecan duyacaksınız. Ben bunu anlıyorum. Ya heyecan verici gelişmeler olacak sizin için ya da sizin böyle tekrar motive olduğunuz, hayata belki dört elle sarıldığınız, artık kendiniz için bir şeyler yapacağınız bir süreci görecek olabiliriz. Ama bunun yolu nereden geçiyor? Ermiş kartından. Kılıç altılısında biraz olduğu gibi kendinizle kalabilmek, içinize dönebilmeniz, çok fazla başkalarının sözlerinde, yorumlarında, başkalarının dertlerinde boğulmadığınız takdirde kendinizle kalıp gerçekten o deriz diye kendi iç sesini duyabilmek. Çünkü bazen şunu ben çok diyorum, ben iç sesimi duyamıyorum. İşte dışarıdaki seslerde çok fazla boğulursanız içinizdeki sesi dinleyemeyebilirsiniz. İnsanın biraz kendi yolunu kendi çizebilmesi lazım. Sürekli birilerinin fikirlerine ya da işte başka yöntemlere başvurarak yolunu çizmek çok doğru bir şey değil açıkçası. İnsanın biraz kendi muhakeme gücüyle kolaya kaçmadan kendi yolunu çizebilmesi lazım. Ne bileyim, suçu böyle gezegenlere atmadan ya da her sorusuna tarot kartı açmadan kendi yolunu çizebilmesi lazım. Ben burada biraz bunu anlıyorum. Keza bunu yaparsanız belki gerçekten hani burada 3 tane küçük böyle tatlı farecik var. Bunları belki hayatınızda önemli olacak 3 kişi, 3 arkadaş, 3 dost, 3 rehber gibi de düşünebiliriz. Belki gerçekten size faydası olacak olan insanlarla bir araya gelecek olabilirsiniz. Onlardan yardım görecek olabilirsiniz. Ama temel şartımız ne? Bu destenin şartı, bu destenin duyması gereken mesaj, neyin sana yük olduğunu düşünüyorsan artık oradan uzaklaş. Bu bir insan olabilir, bu bir yer olabilir, bu bir sorumluluk olabilir. Herkesin ne olduğu kendi içinde kalmış. Ama destenin mesajı çok basit. Bir şeyden kurtulmanız gerekiyor. En az bir şeyden. Ancak bunu yaparsanız çünkü gerçekten yapmanız gereken şeylere enerji bulabileceksiniz ve bunun sonunda da çok daha böyle bilge, çok daha aydınlanmış bir şekilde çıkacaksınız o sürecin içerisinden. Bu da tabii kolay değil. Çok fazla araştırma, belki bazen gerçekten yalnız kalma, tek başına kalmayı gerektirebilir ama gereksiz bir böyle kuru kalabalıktansa sanki gerçekten kendinizle kaldığınız, doğru yolu bulduğunuz bir süreç gerekiyor gibi. Buradaki hani Dolunay'la da birlikte acaba Mart ayında olacak olan tutulmalardan etkileniyorsunuz, onun sonucu mu buraya yansıdı diye de bana bir düşündürdü. Sezonlar olarak bakalım. Yani burçlara bu söyleyeceğim burçlar siz bir burçsunuz anlamına gelmiyor açıkçası. Sadece 3 kart aldık neticede. Burada kastettiğim biraz daha sezonlar olacak ve bu burçların yapıları olacak. Yengeci, Kovayı ve Başak'ı görüyoruz. Haliyle Yengeç, Kova ve Başak dönemleri belki önemli olabilir. Ben bu videoyu balık sezonunda çekiyorum. Kova dönemini çoktan geçtik ama bu zamansız bir tarot okuması. Haliyle siz ne zaman izlerseniz oradan sonraki belki en yakın süreç gibi düşünebilirsiniz. Ama şu an çektiğim gibi izleyenler için belli ki bu sene gelecek olan böyle Temmuz ve böyle Eylül ayları burada bahsettiğim sürecin yaşanıp bitmesi ve artık sonuçlarını doğurması açısından önemli olacak gibi görünüyor. Böyle arkadaşlar, sizin okumanız, dilerim ki cevabınızı bulabilmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Başka okumalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar. 3. desteği seçen arkadaşlar. Siz de burada gülmeyin, ahşap elementinden yılanı seçtiniz. Niye gülmeyin dedim. Var bizim klasik 4. element tahta meselesi. Ya hayır, bu kullandığım deste Çin'in 5 elementi destesi. Burada böyle metal gibi, ahşap, işte tahta gibi başka elementler de var. Bizim bildiğimiz 4 elementten farklı bir çalışıyor biraz. Ve siz de burada dediğim gibi ahşap elementinden yılanı aldınız. Diyor ki bekleyiş oyununun tadını çıkar. Bekleyiş oyununun tadını çıkar. Büyücü, tılsım sekizlisi, aslan adam, köpek görüyoruz yakın plandan. Bir böyle yakın arkadaşla böyle gerçekten keyif alabileceğimiz durumlardan bahsediyor. Bacak, yeni bir tecrübeye adım atmaktan bahsediyor. Ve böyle bir meyve kasesi görüyoruz. Çok fazla materyal şeyden bahsediyor. Böyle materyal zenginlik, materyal olarak gelecek olan durumlar, bereket gibi düşünebilirsiniz. Şimdi açalım bize ne anlatıyor? Yani 3 destenin de açıkçası cevapları çok net geldi. Hepsinin böyle tek bir cümle cevapları oldu diyebilirim. Bu desteninki de mutlaka arkadaşlar beklemek, bekleyişte olmak. Ama hangi konuda? Şimdi büyücü kartıyla açtığımız için şunu anlıyorum. Gerçekleşmesini belki deli gibi istediğiniz, gerçekten potansiyelinizin de çok yüksek olduğu bir durum olabilir.
Mesela işte işinizi büyütmek, yaptığınız işten daha fazla para kazanmak ya da işte hak ettiğinizi düşündüğünüz bir terfi mesela almak ya da işte yine işleri büyütmek. Yani burada ben daha çok açıkçası maddi şeyler görüyorum. Hem tılsım sekizlisinden dolayı bu biraz, hem de zaten buradan aslında hani maddi konular, maddi şeyler temasını alıyoruz. Çok bana böyle duygusal konular gibi gelmedi. Belki duygusal olarak çalışacak olanlar da vardır ama dediğim gibi benim yorumum burada daha çok materyal hayat, finansal hayat, işte kariyer gibi konular üzerine. Ev hayatınız, evdeki konforunuz, arabanız gibi konular da olabilir tabii ki. Bunlar da maddiyata giriyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi bakın. Yılandan rahatsız olanlar için özür diliyorum. Şimdiden ekranı kapatarak onlar izleyebilir. Şimdi hem yılanın bir ağaç dalına asıldığını görüyoruz. Hem de bakın burada normalde asılan adam olan kartımız burada asılan kadın olarak geliyor. Kadının ağacın dalına asıldığını görüyoruz. Aynı tema. Şimdi asılan adam bize ne der? Bekleme zamanı der. Bakış açını değiştir, perspektifini değiştir, şu an yanılabilirsin der. Ya da bir şeye sahip olmak için böyle yapmamız gereken fedakarlıklardan bahsedebilir. Şimdi burada yılan bize ne diyor? Bekleme oyununun tadını çıkar. Böyle geliyor. Yılanlar değil mi böyle avlarını başarılı bir şekilde kolaylıkla avlayabilmek için yeteri kadar bekleyebilirler. Öyle strateji yapmadan, düşünmeden sadece dürtüsel hareket etmezler. Bu işte bize aslında bunu anlatıyor. Aklınızdaki plan her neyse sizin onu şu an yapmadan sabırlı bir şekilde beklemeniz lazım. Bunu çok böyle romantik bir okumaya zorlarsanız ne çıkartabilirsiniz? Mesela birine belki bir adım atacaksınız. Atmayın. Bekleyin yani o adımı atmadan önce. Belki orada öğrenmeniz gereken başka şeyler vardır o insanla ilgili. Ve eğer belki de o bilgiye sahip olmadan adım atarsanız belki üzüleceksinizdir yani bunun nihayetinde. Hani elinizden kaçan bir av gibi düşünün. Yılan da öyledir ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. Belki işte siz bir iş için bir yere teklif vereceksiniz. Belki bir işe başvuru yapacaksınız. Ya da işte ne bileyim bir dükkanınız var. Oraya daha fazla işte ürün alacaksınız. Daha fazla ürün belki yapıp satacaksınız. Ama ne diyor? Bekle. Yani şu anda böyle çok fazla adım atmanın, çok fazla aşırı böyle çalışmanın sana bir faydası yok. Biliyorum çoğu insan için beklemek açıkçası bir şey yapmamaktan çok daha zor. Çünkü biz insanız, bir şeyi istedik mi hemen onun için böyle harekete geçmeye çalışıyoruz. Ki görüyorum yani bu konuda da aslında yeteneklisiniz. Çünkü büyücü kartı gerçekten yetenekli olduğunuzdan bahseder. Gerçekten belki de o konuya çok hakim olabilirsiniz. Ve ya hayır bu tam benim kalemim, bu tam benim yapabileceğim bir şey. Daha önce de yaptım zaten diyebilirsiniz ki tılsım sekizlisiyle de hani belli ki bu konuda yine aslında çalışıyorsunuz. Ama bir taraftan detaycı da olabilirsiniz. Hani tılsım 8'i çünkü Başak Burcu etkisine gelen bir kart. Haliyle siz ne kadar bir şeyler yapmak isteseniz de hem yılan hem de aslan adam diyor ki hayır. Şu anda beklemen lazım. Beklemek sana ne kazandırabilir? Belki farklı bir bakış açısı gerçekten. Belki işin daha kolay bir yönünü bulacaksındır. Hatta belki buna yakın bir arkadaşın vesile olacaktır. Özellikle de hani hem burada yaşlı bir kadın görüyoruz hem de buradaki köpek biraz daha bana böyle dişi bir köpeği andırdı. Belki gerçekten işte bir kadın arkadaşınız ya da bir kadın hoca, belki sizinle aynı yollardan geçmiş böyle büyük bir kadın, olgun bir kadın, yaşlı bir kadın. Belki size gel kızım onun kolayı var diyecektir. Hani olur ya bazen böyle özellikle 20'lerin başındaki arkadaşlar daha işte böyle mesela yemek yaparken zorlanır, evdeki bir işi yaparken zorlanır. İşte ev temizliğinde nereden başlamak daha iyidir çok iyi bilemez. Ama değil mi birkaç yıl kendi başına yaşamış ya da işte böyle uzun yıllar ev hanımlığı yapmış kişiler daha böyle rahat hareket ederler. Daha elleri mesela çabuktur. Der ki gel o işin kolayı var. Ben burada biraz öyle bir izlenim aldım. Yani birinin sanki size gel o işin kolayı var. Sen boşuna kendini bu kadar saatlerce ayakta tutup belki geceleri böyle uykusuz kalma pahasına bu şey için yorma. Onun bir kolayı var. Gel ben sana öğreteyim. Hani burada yaşlı kadın çünkü bakın yapıyor bunları. Ve çocuklara da sanki öğretiyor. Çocuklar da böyle bak, çocuk anlamaya çalışıyor. Böyle zorlanıyor. Bu çocuk da ona bakıyor. İyice anlamaya çalışıyor. Hani bu ara çok mesela örgü örmek yeniden çok moda oldu. Çok revaçta. Belki işte böyle örgü yapayım, örgü satayım, böyle küçük işletmem olsun diyenler vardır mesela. Hani o yüzden şu an harala gürele bir şeyler yapmaktan ziyade ki bu belki yeni bir safhaya zaten geçmeden önceki son aşama olabilir. Beklemeniz gerekiyor. Gerçekten ama güzel bir şekilde beklemeyi öğrendiğiniz takdirde ki burada büyük resmi yakalayabilmek de önemli. Bu arada onu da söyleyeyim.
Hani nasıl ki yılan yüksekte duruyor ve aşağıya bakıyor ya, her alana hakim. Onun gibi belki sizin de aslında hani biraz yukarıdan bakarak meseleye önce o konuyla ilgili büyük resme sahip olmanız, o büyük resmi görebilmeniz gerekiyor olabilir. Haliyle acele etmeyin. Bu destenin mesajı: bekle, şu anki bekleyişin tadını çıkar. Merak etme, bu konuda zaten aslında başarılı olabilirsin. Ama acele edersen hata yaparsın. Senin sabırlı olman gerekiyor diyor. Ki Aslan Adam hani Odin'e öykünerek aslında tasarlanmış bir kart. Neye inanıyor işte İskandinav mitolojisinde Odin'in işte Ygritte ile asılması, orada asılı kaldığı günler boyunca run harflerini öğrenmesi ve oradan bilge bir şekilde çıkması ya. Bence bu süreç size de bir bilgelik kazandırıyor. Belki işte yeni bir bakış açısı, yeni bir pratik kazandırıyor. Daha fazla belki işte içgörü kazandırıyor. Yarıyor yani bu süreç size, öyle boşa gitmiş bir zaman gibi düşünmeyin. Ve bu olduğu takdirde de evet, yeni bir tecrübe adım atıyorsunuz ve yeni tecrübe gerçekten de çok böyle bolluk bereket içerisinde geliyor. Aslan Adam balık kartı. Şu anda da balık sezondayız. Ben bu videoyu çekerken. Tabii ki siz istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ne zaman denk geldiyseniz artık bu videoya. Çünkü bütün tarot okumaları kanalda zamansız zamanla niyetli. Ama balık sezonu, ikizler sezonu ve başak sezonu önemli olabilir. Ama özellikle demek ki şu an izleyenler için önümüzdeki Haziran'dan Eylül ayının sonuna kadar olan süreç belki de bu konunun gelişmesi, sonuçlanması için önemli bir zaman dilimini gösterecek olabilir arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok zannediyorum. Tamam. 1, 8, 12 ve 42 buradaki sayılar belki bir önemi vardır sizler için. O halde ne yapıyorsunuz? Acele etmiyorsunuz. Beklemenin tadını çıkarıyorsunuz ve akıllı bir şekilde beklemek nasıl olur? Bunu öğreniyorsunuz siz bu süreçte. Bunu yaptığınız takdirde siz bu konuda başarılı olabilirsiniz. O aklınızdaki durum her neyse. Evet arkadaşlar, sizin okumanız da böyleydi. Dilerim ki yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Diğer okumalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.